Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle burma baklava tarifi paylaşacağım. Açık konuşayım, dürüst olayım. Ben de ilk kez yaptım ve gayet güzel sonuç elde ettim. Sizinle de bunu paylaşmaktan çok mutluyum. Ben baklava açamam, zorlanırım, bana zor gelir diyenler için bir örnek teşkil etsin. Hepinizi cesaretlendirmiş olayım. Bunun için de paylaşmak istedim. Bir yumurta, bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı sirke. Sirkeniz yoksa limon suyu da kullanabilirsiniz 2 tatlı kaşığı kadar. Bir çay kaşığı da tuz ilavesiyle sıvı malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Daha sonra yarım kilogram un kullanıyorum ben. Onun bir kısmını ve bir çay kaşığı kadar da kabartma tuzunu ilave edip hamurumu birazcık spatulamla toparlayıp sonra da elimle yoğurmaya geçiyorum. 500 gram unumun tamamını kullandım. Gayet iyi geldi benim hamurumda ama sizde bu oran değişebilir. Hamurunuz böyle hafif ele yapışacak kıvamda, çok aşırı sert olmayan bir kıvamda olmalı. Şimdi hamurumuzu açmak ve bezelerimizi almak için bir karışım yapıyoruz. Bir su bardağı una, bir su bardağı nişasta ekleyip güzelce karıştırdım. Ve hamurumu tezgahıma alıp iki parçaya böldüm. Onları da tekrar şöyle bir elimde yoğuruyorum. Ne kadar iyi yoğrulursa ve ne kadar güzel dinlenirse hamurunuz o kadar güzel açılır çünkü. Şimdi hamurumu bezelere ayırıyorum. Ben ortalama 75-80 gramlık bezeler yaptım. Hazırlamış olduğumuz nişastalı karışımdan da tabağıma serpip bezelerimi üzerine yerleştirdim. Ve bütün bezelerimi yaptıktan sonra hepsini bu hazırlamış olduğumuz nişastalı unlu karışımın içine buluyorum. Tamamen her yerini ki hava ile temasını keselim. Dinlenme süresinde hiçbir şekilde kuruma olmasın diye. Bunu da rahmetli annemden görmüştüm. Ondan hatırladığım bir yöntem. Birçok kişiden gördüm. Birçok kez başına geçip denedim. Ama ilk kez baştan sona tek başıma hiç yardım almadan baklava yaptım. Güzel de bir sonuç aldım. Şimdi hamurlarımı ne olur ne olmaz yine de kurumasın üzerine bir poşet geçirip 1,5 saat kadar dinlenmeye aldım. 1,5 saatin sonunda görüyorsunuz açmaya başladım. Çok da güzel, kolay açılan bir hamur. Hiç zorlanmadım. Tek önemli olan mutfağınızda hava akımı olmasın. Çünkü çok çabuk kuruyabilen de bir hamur. Elimden geldiğince ince bir şekilde açtım. Ara ara nişasta serptim. Nişastalı unlu karışımımdan serptim ki yapışmaları engellemek amacıyla. Ufak tefek hamurlarımda böyle yırtılmalar evet oldu. Burada da görünüyor zaten. Ama hiç sorun olmadı. Gayet güzel bir şekilde şekillerini çıkarttım. Önemli olan mümkün olduğunca ince açmak zaten. Şimdi ceviz kırığı serptim hamurumun içine biraz açma işlemi bittikten sonra. Oklavama böyle bir başından tutup gelişi güzel bir şekilde doluyorum. Sarıyorum oklavanın üzerine. Çok fazla sıkmayın sararken ki rahat bir şekilde burma işlemini yapabilirsiniz. İki ucundan tutup birbirine doğru iterek vurdum. Bir elimle tutup diğer elimle oklavamı çektim. Ve ondan sonra da istediğiniz büyüklükte porsiyonlara kesebilirsiniz. Kesmiş olduğum hamurlarımı da güzelce görüyorsunuz diğer yaptıklarımın yanına aldım tepsiye. Bu şekilde bir büyük bir de küçük borcam doldurdum ben. Ama tabii ki hamurlarınızı daha ince daha büyük açabiliyorsanız ki eminim açanlarınız vardır çok maharetli daha tecrübeli hanımlar. Belki 2 büyük borcam bile dolabilir bu hamur ölçüsünden. Yine diğer hamurlarımı da aynı şekilde yaptım. İçerisine ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Gayet de güzel oldu. Hiç korktuğum gibi olmadı. Hiç fazla zorlanmadım gerçekten. Şimdi üzerine güzelce sıcak tereyağı gezdiriyorum. Tereyağımı eritirken üzerinden beyaz beyaz oluşan köpüklerini mümkün olduğunca topladım. Ve kalan sarı kısmını baklavalarımın üzerine pay ettim. Toplamda 400 gram tereyağı erittim. Şimdi onları önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınıma pişmeye gönderdim. Ama fırına koyduktan sonra ayarını 150 dereceye çektim. Ki birden pişmesinler, içlerini çeke çeke pişsinler diye. Şerbetimi de klasik birebir ölçüde şerbet hazırladım. 5 bardak şekere 5 bardak su yani 1 litre su koydum. Kaynamaya başlayınca içine yarım limon attım ve kenara aldım. Baklavalarımın ikisi de gördüğünüz gibi piştiler. Ters bir taktik yaptım. Genelde tatlının ilk sıcağı çıkınca soğuk şerbet döküyorlar. Ama bugün benim bir takım sorunlardan dolayı tatlılarım soğuduğu için ben şerbetimi sıcak tercih ettim. Ya önemli olan şerbet ya da tatlıdan birinin soğuk, birinin sıcak olması zaten. Şerbetimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra
Artık el yakmaz durumda olan oda sıcaklığına gelmiş tatlımın üzerine döktüm. Ve ortalama 3-4 saat kadar şerbetini çekmesini bekledim. Ama bir gece beklerse çok daha güzel bir şekilde çekecektir şerbetini. Ben videomu tamamlamak adına 4 saatin sonunda şu an size kesip içini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk kez yapmama rağmen gayet çıtır çıtır, gayet ince, güzel bir tatlı olmuştu. Eminim zamanla çok daha iyilerini, çok daha güzellerini yapacağım. Gelecek vaat ediyorum yani. Sizler de çekinmeyin, korkmayın. Bu sizin tatlınız, sizin hamurunuz. Sizler de deneyin. Eminim çok güzel bir şekilde, hatta benden daha güzel bir şekilde başaracaksınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.